Bazı semtler vardır, sokaklarında yürürken sadece yol almazsın, zamanın içinden geçersin. İşte burası Balat. İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Duvarlarında Bizans'ın fısıltısı, merdivenlerinde imparatorluklardan kalan sessiz bir yorgunluk var. Pencerelerinde ise göçlerin, ayrılıkların ve umutların izi. Burası taşın, ahşabın ve insanın birlikte yaşlandığı bir yer. Renkler süs olsun diye değil, hatırlamak için boyanmış. Her kapı başka bir hikaye, her sokak başka bir hayat anlatır. Hazırsanız gelin Balat'ın anlattıklarına birlikte kulak verelim. Fatih sınırları içinde Balat. Hemen Haliç kıyısında. Evet, ileriye doğru yürüyoruz. Burada sadece kafeler değil, birçok sanat galerisi de görebileceğiniz bir mahalle olarak anılıyor. Doğaçlama bir şekilde ilerleyeceğiz. Burası neymiş? Burada bir kalabalık var. Balat Antik Kafe diyor. Evet, hemen yanında arkadaşlar böyle bir sokak var. Renkli merdivenlerin olduğu. Güzel, bakın yukarıda böyle büyük konaklar falan var arkadaşlar ileride. Çıkalım yavaşça. Güzelmiş bu renkli merdivenleri. Elimden tutuversen benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Burayı böyle eski Türk filmleriyle falan görsellerle düzenlemişler. Dimitri Cantemir Müzesi. Balat'ta evler sadece yan yana durmaz. Yüzyıllardır birbirine yaslanır. Ahşap cepheler, taş duvarlar, dar sokaklara açılan yüksek pencereler, her biri İstanbul'un geçmişinden kalan sessiz bir tanık gibi ayakta durur. Bu mahallede mimari bir tarzdan çok bir yaşam biçimi vardır. Zamanla eğilmiş kapılar, defalarca boyanmış duvarlar, aynı sokakta değişen hayatların izini taşır. Burada her yapı yaşanmışlıkla değer kazanır. Çok güzelmiş burası. Merdivenleri çıkmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar yürüyeceğiz. Merdivenleri bir yerde boyamayı bırakmışlar arkadaşlar. Ver. Yanımıza kedi maması aldık. Burada çıkış varmış bu merdivenlerden. Nasıl bir yere çıkacağımızı biz de bilmiyoruz ama şurada ileride güzel renkli bir kafe yapmışlar. Bak, terası görüyor musun? Oo, çok güzel. Şöyle aradan bakın. Şey olmuş. Müthiş bir ev. Gerçekten çok güzel bir tarihi ev bu. Merdivenleri bitirip bu evi gördüğünüz zaman arkanıza dönüyorsunuz ve burada tarihi ve inanılmaz güzel bir yapı var ileride. Burası Firketeci Sokağı. Balat'ın tarihi sokaklarından biri. Fener Rum Lisesi, diğer adıyla Kırmızı Mektep. Balat-Fener hattında yer alan bu yapı, İstanbul'un eğitim ve kültür tarihine ışık tutan en önemli kurumlarından biridir. İstanbul'un fethinden hemen sonra 1454 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren farklı yapılarda faaliyet göstermiş, 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde kurumun artan itibarı ve mekansal gereksinimleri doğrultusunda bugün gördüğümüz bu yapı inşa edilmiştir. 1881 ile 1883 yılları arasında yapılan kırmızı tuğlalı bu bina, okulun bugünkü yerine taşınmasıyla birlikte kurumsal varlığını mimari ölçekte de görünür kılmıştır. Geçmişten günümüze uzanan çok katmanlı İstanbul tarihinin referans noktalarından biridir. Bugün hala ayakta olması, kentin tarihsel sürekliliğini somut biçimde ortaya koyan en güçlü örneklerden biri olmasını sağlar. Bize kapılarını açsınlar da girelim kanka. Görmek istiyorum burayı. Okul yetkili görevlileri işte falan kalıyor olabilir. Böyle bir havası var. Kapılar böyle yan yana. Muhteşem. Bence İstanbul'da bulunan en değerli yapılardan biri burası. İşte her şey düzgün, nizami. Daha çarpık kentleşme olmamış. Yok yani. Bak, karşıda da yukarıda bir yapı var ama orası da geç dönem mimarisi. Bakın burada sosisli falan yapıyorlar. Budak. Neyin? Kruvasan falan var burada bak. Çeşit çeşit. Tost, mantı, tatlı fiyatları. Karşıma böyle bir Balat kafe çıktı böyle. Dışarıya bir menü falan koymuşlar. Bakın şöyle menü fiyatlarını böyle hızlıca göstereyim ben size. Bunlar güncellendi mi? Tabii güncellenmedi mi yeni yıla göre? O konu hakkında bir fikrim yok. Aynen işte bak.
Aynı yere çıktık. Evet evet. Kahve fiyatları nasılmış? Espresso, Americano 160. Şu güzelliğe bakın ya. Yani adam öndeki korkuluk demirlerine kadar işlemiş ya sanatı. Aynen o kadar ufak yazmışlar ki fiyatları. Bak kanka fiyatları işte. Dönmüyor mu? Tamam. Şurada bak şunlar. Çorba 190. Mesela pide fiyatları pahalı. Ha. Aynen. Kolay gelsin. Testi kebap her yerde var. Burada bir sektör oluşmuş. Neden Balat'ta bu olmuş? Merakımdan testi mi? soruyorum. Evet yani Şu an testi ülkemizde Heh. gayet popüler oldu. Talep var. Talep Yani- olduğu için de biz de onu güzel bir şekilde servis ya Balat'ta mı talep? Mesela Sultanahmet'te görmüyorum ya da Yine başka sadece burada var. ediyoruz. Balat, Sultanahmet'te Başladı var. mı orada? Testi kebabı aslında nerenin? Yozgat'ın mı? Yozgat. Yozgat. Kapadokya'da. Ha, Kapadokya'da yedim. Kapadokya'da başladı. Burada devam ettiriyor. Ama Kapadokya'da yanında güzel şarap da veriyorlar. O kevlerde, biz de mağaralar. ayran veriyoruz. O da güzel. Yani kimse kusura bakmasın da böyle bir yerde kebaba da 900 lira para vermem yani. 100 gram et yiyeceğim diye. Turistik daha çok. Evet işte. Sultanahmet kafası. Evet. Yani kafa kafa yani. Orada bir tık daha fazladır. Arkadaşlar takip ve beğenilerinizi ihmal etmeyin. Videoyu hala izliyorsanız bir beğen butonuna ya da video ile ilgili yorumlarınız varsa muhakkak paylaşın. Teşekkür ediyorum. Bakın burada da bir mekan var. Mesela buradaki çorba fiyatı daha ucuz. 160 lira. Mesela ne? Lahmacun 350 lira mı? Nasıl ya? Çok. Ha, burada aşk gazozcusu. Gazoz şeyde de Büyükada'da da vardı bunlardan. Fiyatlarını falan şöyle göstereyim arkadaşlar size. Büyükada'da da vardı ama tabii bu farklı bir gazozcu. Bardak gazoz, klasik şöyle gazozları. Burası Patrikhane Kilisesi arkadaşlar. Ve girişler ücretli mi ücretsiz mi bilmiyoruz. Doyur kanka. Oo, çok acıkmışlar ya. Güvenlikten geçtik ama içeride çekime izin vermiyorlar dedi. Ben yine bir buradaki içerideki güvenliğe bir soracağım. Aya Yorgi Kilisesi, diğer adıyla Balat Patrikhane Kilisesi. Bugünkü kilise yapısı 1720 yılında inşa edilmiş ve o tarihten bu yana İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin ana ibadet mekanı olarak kullanılmıştır. Sade mimarisinin ardında yüzyıllardır süren ruhani ve tarihsel bir süreklilik bulunur. Aya Yorgi Kilisesi'nin iç mekanında yer alan ikonalar, Ortodoks sanat geleneğinin İstanbul'daki en nitelikli örneklerini yansıtır. Altın yaldızlı süslemelerle zenginleşen bu alan, yapının yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Balat ve Fener'in ruhani ve kültürel hafızasını taşıyan önemli bir tarihsel merkez olduğunu gösterir. Burası kilisenin avlu kısmı. Kilisenin eski kalmış örneğini burada görebiliriz. Çift başlı kartal figürü var. Bu çift başlı kartal aslında Selçuklu döneminin de simgesiydi. Evet, bu duvarın bu cephesinde de mesela şöyle bir ıstavroz var, haç işareti. Yine burada bilmiyorum Meryem Ana tasviri olabilir ya da havari tasviri olabilir. Bu gibi burada süs eşyaları falan da satılıyor bakın. Nereden gireceğiz şimdi biz kiliseye? Kapalı. Şu eski yapıya girelim arkadaşlar. Sessiz konuşalım. Burada mum alıp dikebiliyorsunuz. Şöyle dilek tutabiliyorsunuz. Bu da bir ritüel tabii. Burada kutsal metinlerde yer alan hikayeler resmedilmiş. Bu kiliseyle ilgili burayı kapatmışlar, giremiyoruz. Burada yine gördüğünüz gibi hikayelerin anlatımı var. Bu Madonna yani Meryem kucağında İsa muhtemelen resmedilmiş. Madonna diye tabir ediliyor. Bunların böyle kolyeleri falan da olur. Bakın. Bu kündekari tekniği. Bu kündekari tekniği. Yani hiç çivi kullanmadan, yapıştırıcı bile kullanmadan ahşabın geometrik motiflerle birbirine yerleştirilerek yapılan bir
süsleme sanatı. Bunu camilerde minber ve minber başlıklarını kenardaki korkuluklarda falan sıkça görürüz. Sedef gibi bir şey mi? Olabilir. Aralara belki sedef koymuş olabilirler. Herhangi bir çivi, yapıştırıcı falan hiçbir şey kullanılmıyor normalde. Yani ben bunu böyle yorumladım. Aynı şekilde bak üst cepheye bak. Üst tarafta biraz daha böyle bitkisel motifler falan. Burada dilek tutup işte para mara atmışlar. Kilisenin bu kısmından çıkıp buradaki nef, kilisenin yan nefindeyiz. Sağ nef diye geçer bu bölüm. Nef. Ortası da ana neftir. İleride apsis bölümü vardır. Baksana altın varaklı süslemeler var ileride. Evet, düşük ışığı aldım. Bunlar tabut. Tabut ya da lahit işte. Yani çok güzel ya. Yalnız buradaki işçilik gerçekten acayipmiş. Müthiş. Sesini kıs lan. Çok güzelmiş. Müthiş. Can sesini duyuyoruz arkadaşlar. Alacağımızı aldık. Güvenlik yoktu. Hani müsaade isteyecek bir. Yani elimde kamerayı görenler oldu. Güvenlik göremedim hani müsaade isteyecek. Herkes öyle gibi. Ha, ya elinde telefonla çekenler de vardı. Kimse de karışmadı yani. Balat'ı gezmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin. Balat Restoran. Manzarası olan bir yere benziyor. Doğru mu? Paramız yok ama keyifli bir avlumuz. Arkadaşlar Balat Kafe kahvaltı fiyatları 2 kişilik 1250. Limitsiz çayla beraber. Çorbalar 170. Olur. Çok güzel. İçeride böyle butik falan şeyler. Evet. Çok güzel. Şöyle insanları rahatsız etmeden. Çok güzel bir atmosfer arkadaşlar. Bakın böyle lavabo alanları var orada tertemiz. Çok güzel dekore etmişler böyle tuğlalara. Almaşık duvar. Alt katı da var. Üst katı var. Burası avlu kısmı böyle. Çok güzel. Teras da varmış. Kolay gelsin. Evet, burada da güzel bir terası var. Evet. Kış bahçesine çevirmişler kapatıp. Böyle sobalar falan var. Tarihi surların devamı. Onu diyeceğim. Buradaki boşlukları da iyi böyle şey yapmışsınız. Hareketlendirmişsiniz biraz. Patrikhane kilisesine mi bağlı normalde? Arkası öyle. Uzun bir, büyük bir alanda. Çok güzelmiş. Sıcak bir atmosferi var. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Buradan, bu sokaktan devam ediyoruz o zaman. Bu işkembe alıraklı, yaptığı şöhret haklı. İçinde hayat saklı, olursa sarımsaklı. İyiymiş. Orada okudum. Ben diyorum nereden biliyorum ben de. İki hafta sonra görüşmek üzere arkadaşlar.